Ben kimim? Ben akıl mıyım? Ben zihni barındıran beden miyim? Uzun zaman önce dünyaya ayak basan uzaylı bir ırkın soyundan mıyım? Ben Tanrı tarafından mı yaratıldım? İngiliz filozof, yazar ve konuşmacı Alan Watts, bir insanın sorabileceği en önemli sorunun şu olduğuna inanıyordu. Ben kimim? Zen Budizmi ve Taoizm gibi Doğu felsefelerinin yorumcusu olarak uzun kariyeri boyunca insan varoluşunun bilmecelerini çözmeye çalıştı. Kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı görmek bizim için zor göründüğünden, Watts kendi dişlerimizi ısırma konusundaki beceriksizliğimizle kıyaslandığında görüşlerini anlatmak için benzetmeler ve metaforlar kullanıyor. Derslerinde etrafımızdaki evrenle sandığımızdan çok daha fazla iç içe olduğumuzu, zihnimizin algıladığı dış dünyayla aramızdaki ayrılığın aslında bir illüzyon olduğunu vurguluyor. O halde şunu sorabiliriz. Bu yanılsama nedir? Ve eğer bir yanılsama içinde yaşıyorsam, o zaman ben kimim? Zihin dünyayı algıladığında bu dünyadan belli bir ayrılığı ima eder. Gökyüzü, trafik, sokaktaki insanlar, gördüğümüz her şey dışımızdaymış gibi görünür. Ama dışımızda olup bitenler en azından bizim algıladığımız şekliyle aslında zihnimizin içinde oluyor. Zihin olmadan renkler, kokular, sesler, dokunma hissi olmaz. Ancak bu tüm evrenin kafatasının içinde olduğu anlamına gelmiyor. 3 boyutlu uzayda konum söz konusu olduğunda algıladığımız şeyler aslında kafatasının dışında yer alıyor. Yani kafatası kendi yarattığı dünyanın içinde yer alır ve dünyanın bu yaratılışı kafatasının içinde gerçekleşir. Yani zihnimizle dünya arasında simbiyotik bir ilişki görüyoruz. İkisi de birbiri olmadan var olamaz. Eğer insan zihnini ortadan kaldırırsak bildiğimiz dünya bir anda çökecektir. Kokuların hakim olduğu köpeklerin dünyası veya birçok gözle görülen sineklerin dünyası gibi başka dünyalarda kalmış olabilir. Ama dünyamız yok olacak. Bu aynı zamanda evreni algılayacak hiçbir şey olmayınca evrenin kendisinin de anlamsız hale gelmesi anlamına gelir. Tüm evrende bir çeşit bilince sahip olan hiçbir varlığın veya şeyin olmadığını hayal edin. Bu sadece dalgalar veya dokunma yoluyla olsa bile o zaman evren orada olmazdı çünkü onu dikkate alacak hiçbir şey yoktur. Orada bir şey olup olmadığını bilen hiçbir şey yok. Ve eğer biri ya da bir şey bu fikre karşı çıkıyorsa bu en azından orada bir şey olduğu anlamına gelir. Bu fikre sahip olacak bir şey ve buna karşı çıkacak bir şey. Biz bu dünyaya gelmiyoruz. Biz bunun dışına çıkıyoruz. Ayrılık duygumuz nedeniyle birçok kişi çevremizin bir parçası olmadığımıza ve bir şekilde bu dünyada misafir olduğumuza inanmaya başladı. Ve dünya hala cansızken birdenbire zeka onun içine atıldı ve gelişmeye başladı. Bu zeka sıvılar şeklinde gelmiş olabilir ya da ölü gezegenin etrafına bitki örtüsü yayılmaya başlamış ve onu bildiğimiz dünyaya dönüştürmüş olabilir. Alan Watts'ın bu süreçle ilgili farklı bir görüşü vardı. Aslında bu ölü kayalardan çıktığımızı belirtiyor. Bu da akıllı yaşamla kayalar arasında gerçek bir ayrım olmadığı anlamına geliyor. Bir elma ağacının elma doğurması gibi eskiden ölü bir gezegen de insan yaşamını doğurdu. Bir şekilde bu kayaların, hatta ağaçların, bitkilerin, hayvanların ve gezegenimizin geri kalanının üzerinde olduğumuzu düşünme eğilimindeyiz. Ancak Watts'ın fikirlerine göre bu, bir elmanın kendisini elma ağacının üstünde zannetmesiyle aynı şey olurdu. Evet, vücudumuz Sahra çölündeki kumdan, Pasifik okyanusundaki sudan daha karmaşık, daha sofistike. Ama aynı zamanda tamamen küçümsediğimiz şeye bağımlıyız. Su ve kum olmasaydı olmazdık. Yani biz insanlar temelde evrenin meyveleriyiz. Evrenin bilincinde olma, evren hakkında düşünme, evren hakkında konuşma gibi olağanüstü bir yetenekle donatılmışız. Watts'ın belirttiği gibi bizim gözlerimiz aracılığıyla evren kendini algılıyor. Evren bizim kulaklarımız aracılığıyla onun armonilerini dinliyor. Bizler evrenin görkeminin farkına varmasını sağlayan tanıklarız. İllüzyon. Şimdi bu yanılsama nedir? Her şeyden önce Watts'a göre ayrı bir benlik fikri bir yanılsamadır çünkü hepimiz tek bir büyük tezahürün parçalarıyız. Dalgaların okyanusun bir parçası olması, gelip gitmesi ve diğer varoluş biçimlerine dönüşmesi gibi bizler de değişimin ürünleriyiz. Etrafımızdaki olaylarla iç içe geçmiş olaylar veya olaylar yığınları üzerinde yürüdüğümüzü ve konuştuğumuzu ve merkezi bir ruh veya ben olmadığını söyleyebiliriz. Budistlerin bensizlikle ilgili kastettikleri budur ve ironik bir şekilde kavramlarla düşünen bir zihin için böyle bir kavramı kavramak çok zordur. Çünkü gerçekte ayrı bir ruh olarak gördüğümüz şeyi ima eder.
aslında sınırları olmayan bir şeydir. Kapsanmayan bir şey. İnsanlar olarak kendimizi yalnızca evrenin geri kalanından ayırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda kategoriler, kavramlar, tanımlar, fikirler yaratarak evreni anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ancak bir şeyi kategorize etmek, bir şeye tutunduğumuzu veya ona tutunduğumuzu ima eder. Temel olarak tezahürün belirli bir bölümünü seçeriz. Etrafına bir kafes öreriz ve ona bir isim veririz. Ama dünya böyle çalışmıyor. Çünkü kavradığımızı sandığımız anda parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor. Bu nedenle kavramlar ve fikirler yalnızca ikincildir. Bunlar işlerin nasıl yürüdüğüne dair işaretçilerdir ancak kendi başlarına işlerin nasıl yürüdüğünü göstermezler. Yani adlandırılamaz olanı adlandırdığımız anda adlandırdığımızı sandığımız şey çoktan değişmiştir. Mesela bir çocuğa isim veriyoruz. Ancak çocuk adını koyduğumuz ana kıyasla artık aynı çocuk değil. Yine de o ismi yıllarca saklıyoruz ve her ne kadar sürekli değişime uğrasa da sonunda farklı bir insana dönüşse de onu o çocuğa dair sahip olduğumuz fikir ve izlenimlere bağlıyoruz. Çoğumuz artık hayatın bu olduğunu düşünerek bu dev fikir ağının ötesine bakamıyoruz. Yani birisi şunu sorduğunda sen kimsin? Cevap büyük olasılıkla gerçeklikten ziyade bir kavrama dayanmaktadır. Ben bir muhasebeciyim, ben bir kadınım, ben bir İngilizim, ben bir filozofum. Ancak daha yakından bakarsak bu kelimeler tam olarak ne olduğumuzu içeriyor mu? Hayır, içermiyor. En fazla ayırt edebildiğimiz belirli özellikleri tanımlıyorlar. Ancak bunlar hikayenin tamamı değil. Algımız duyular tarafından kısıtlandığı için her zaman eksik, gözden kaçan, genelleştirilmiş şeyler vardır. Tanımlanamayan şeyleri tanımlamayı amaçlayan bu insan yapımı fikirler, kategoriler ve kavramlar yapısı yanılsamayı yaratan şeydir. Şimdi biz kimiz? Yani illüzyonlarımızın ötesine geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ama kelimeler kim olduğumuzu anlatmaya yetmez. Lao Tzu şöyle der. Adlandırılabilen Tao, ebedi Tao değildir. Adlandırılabilecek at, ebedi at değildir. Veya Watts'ın belirttiği gibi, menü yemek değildir. Kim olduğumuzu bulma çabalarımız onu bulamamamızın nedenidir. Tanımlanamayanı tanımlayamayız. Geçici olanı kalıcı hale getiremeyiz. Yani her şeyin doğasını tam olarak tanımlayacak kelimelere sahip olsak bile bunları yazar yazmaz her şey çoktan değişmiş demektir. Dolayısıyla Alan Watts'ın insan doğasına dair detaylı açıklamalarına, benzetmelerine, metaforlarına rağmen ben kimim sorusuna kesin bir cevap verememesi şaşırtıcı değil. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.